Gel lan buraya. Gel. Gel gel. Sen ne yapıyorsun? Ha, ne yapıyorsun? Ha, kime çarpıyorsun sen? Ha, kime çarpıyorsun? Kime çarpıyorsun sen? Ha? Ha? Merhaba Türkiye. Baksanıza, kumda kahve makinesi. Buradan dereceyi ayarlıyorsunuz. Burada böyle cezveyi gezdire gezdire kumda kahvenizi yapıyorsunuz. Güzel bir alet ha. Burada da çaycım gibi bir şey var. Eski tip çaycım ama. Kıraathanelerdeki çay makineleri gibi. Kenay? İçeride yok mu? Ha, Türkçe konuşuyor mu abi sen? Nerelisin? Ha, çok kendimi çekip tamam. Çekme abi. Nerelisin abi? Buralısın. Evet. Eyvallah, sağ ol. Buralıymış abi. Herkes tabii kamerayı sevmiyor. Nasılsınız dostlar? Umarım herkes iyidir. Keyfi yerindedir, sağlığı yerindedir. Güzel bir Tiflis sabahına uyandım. Bir önceki videoyu izleyenler hatırlayacaktır. Rusya seyahatimi bitirmiştim. Oradaki özel bölgeleri gezmiştim. Şimdi Gürcistan'a döndüm. Bu videoda hep birlikte Tiflis'i gezeceğiz. Old Town'a, Eskişehir tarafına attım kendimi dostlar. Şu an karşımızda eski hamamlar var, tarihi hamamlar var. Bildiğim kadarıyla hala aktif. Ha, orada kapısı açık. Gelip burada yıkanabiliyorsunuz. Gayet güzel. Yani şöyle dışarıdan bakıldığında çok hoş bir görüntü var. Şöyle arka tarafta şelale mi vardı, ne vardı? Bir gidelim bakalım oraya doğru. En son 3 sene önce falan mı ne gelmiştim buraya? Bayağı oldu yani Gürcistan'a gelmeyeli. Tekrardan yolum buradan geçiyorken bir gelip gezmek istedim ve sizlere Tiflis'i göstermek istedim. Çok fazla gelen giden oluyor Türkiye'den. Yakın, komşumuz. Ekonomik olarak bize de çok uzak olduğu söylenemez. Yani Türk lirasıyla hangi ülkeler gezilir? Yani Türk lirasıyla gezilir derken gelip burada TL bozdurup da harcayabilirsiniz bu arada. Onları da göstereceğim, anlatacağım. Ama bizim ekonomimizle, bizim kazancımızla hangi ülkeleri rahatlıkla gezebiliriz diye düşündüğümde Gürcistan'ı bu ülkeler arasına sokabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden gelip bir göstermek istedim sizlere. Şöyle hızlıdan çıkalım da insanlar bekliyorlar. Buradaki restoranları göstereceğim, fiyatları göstereceğim, otelleri göstereceğim. Güzel bir Tiflis turu olur diye ümit ediyorum. Tadilat olduğu için buradan sonrasına geçemiyormuşuz. Hemen karşı tarafta ufak bir nehir akıyor dostlar. Şöyle göstereyim. Şurada bir tane köprü var. Aşıklar kilit takıyorlar o köprüye. İsimlerinin baş harflerini yazıyorlar ya da isimlerini yazıyorlar. Öyle bir köprü o da. Burası Tiflis Old Town'un meydanı dostlar. Şimdi sizlere çok güzel bir pazar göstereceğim. Meydan Pazar diye geçiyor. Bir girişi burada. Buradan gireceğiz şimdi. Şu karşıda kırmızı renkli bir otobüs var ya. Onun arka tarafında da diğer giriş var. Oradan çıkacağız. Çok güzel bir pazar burası. Buraya gelirseniz mutlaka buraya uğrayın, kaçırmayın. Listenizde olacaktır diye düşünüyorum. Benim girdiğim taraftan girerseniz ilk olarak karşınıza şaraplar çıkacak. Bunun sebebi de Gürcistan'ın şarapları oldukça meşhur. Burada çok fazla üzüm bağı var ve kaliteli şarap yapıyorlar. Farklı kalitede, farklı tat ve aromada şaraplar satıyorlar dostlar. Şöyle göstereyim sizlere. İlk olarak böyle şarapları göreceksiniz. Daha sonrasında böyle yere bakarsınız. Burada bozuk paralar göreceksiniz. Şöyle göstereyim. Bunun dışında burada böyle ufak içkiler satıyorlar. Keza yine şaraplar var. Burada böyle tatlılar var. Çerezler var, atıştırmalıklar var, reçeller göreceksiniz. Böyle peynir satıyorlar. Yani paketli ürün satıyorlar. Biraz daha ilerlediğiniz zaman siz kokuyu almıyorsunuz ama ben baharatların kokusunu alabiliyorum. Burada baharatlar var. Keza bunlar da paketlenmiş vaziyette. Hemen reçeller, baharatlar, atıştırmalıklar yan yana.
Hemen biraz daha ilerleyince çok güzel bir kısma geliyoruz. Burada antik eşyaları sergiliyorlar. Şöyle göstereyim sizlere. Yani tasarımı gerçekten çok güzel yapmışlar. O yüzden burada böyle gözünüz bir oraya kayıyor, bir buraya kayıyor. Çünkü görülecek çok fazla şey var buranın içerisinde. Biraz da vakit geçirirsiniz diye düşünüyorum. Keza burada takı toka da var. Bunlar sadece sergi için mi yoksa satıyorlar mı bilmiyorum. Mesela bunlar sanki, gerçi satıyor da olabilirler bunları ya. Bunlar çok eski şeye benzemiyor. Ama şu ileride göreceğiz şimdi. Onları büyük ihtimalle sadece sergiliyorlar. Geleneksel kıyafetleri, şapkaları görebiliriz burada. Mesela papaklar var. Bunun dışında bu tarz şapkalar var. İsmini bilmiyorum maalesef. Burada çalgılar var. Böyle boynuzdan bardak yapmışlar. Bir önceki seyahatimde bir tane hostelde kalmıştım. Orada amca kendisi şarap üretiyordu. Böyle boynuzun içerisine şarap koyup o şekilde içiyordu. O aklıma geldi. Burada böyle kılıçlar var. Bunları satın alabiliyorsunuz. Üstünde fiyatları yazıyor. Şöyle geçeyim. Aman ablacığım devirmeden. Burada Hinkali'den, Gürcülerin geleneksel yemeği, mantısı. Hinkali'den kumbara yapmışlar. Şöyle göstereyim sizlere. Burada geleneksel kıyafetler var. Mesela şu bir kadın kıyafeti olsa gerek. Evet, etekli. Böyle yaldızlı. Güzel, değişik bir kıyafet. Kumaşı da güzel ha, kadife. Bu da erkeklerin giydiği bir kıyafet. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar sanırım sadece sergilenen şeyler. Bak işte bu kıyafetler savaşlarda kullanılıyor. Böyle kılıçlar var. Hançerler var. Bunları sadece sergiliyorlardır diye düşünüyorum. Satılık değildir bence. Ama gerçi ciddi bir alıcı çıkarsa neden satmasınlar. Ve son olarak böyle tabloların olduğu kısma geliyorsunuz. Burada da güzel tablolar var. Şurada Tiflis'in tablosu var. Birazcık parlıyor ama. İki kısımdan da girebiliyorsunuz dostlar. Hangisini tercih ederseniz. Burada da İsa'nın son akşam yemeği. Farklı bir yorumlama. Şimdi bakın buradan çıkıyoruz. İsmi de Meydan Pazarı. Haritaya yazarsanız çıkar. Ki ona bile gerek yok. Bakın otobüsün oraya çıktık. Yani yeri oldukça kolay. Gezmesi keyifli. En azından buraya kadar geliyorken uğrayın. Şimdi bu köprü Kura Nehri geçiyor altından. O tarafa sonra geçeceğim. Önce bir Old Town kısmını dolaşalım. Köprünün diğer tarafında da gezilip görülecek yerler var. Karşıdan girmiştik hemen. Burası da Old Town'un meydanı dostlar. Hemen karşıda bir kale görüyorsunuz. Narikala. Oraya çıkacağız ama gün batımında çıkacağız. Old Town içerisinde çok fazla döviz ofisi var. Paranızı burada bozdurabilirsiniz. Mesela burada bir tane döviz ofisi var. Gelip buradan kur fiyatını sorabilirsiniz. Türk lirası kabul ediyorlar. Ben 3-4 tane farklı yere sordum. Kabul ediyoruz dedi. Hatta hemen kur fiyatını da söyledi bana. Ama cebinizde dolarla da gelebilirsiniz. Euro ile de gelebilirsiniz. TL de kabul ediyorlar. Ruble de kabul ediyorlar. Dilerseniz ATM'den de para çekebilirsiniz. Ben mesela öyle yaptım. ATM'den para çektim. 5 lari komisyon aldı. 5 lari de ne kadar yapıyor biliyor musunuz? 2 dolar bile yapmıyor. 1.8 dolar civarı bir şey yapıyor 5 lari. Şuradan gidelim. ATM'den de para çekebilirsiniz yani. Ama şuna dikkat edin. Kartınız Troy olmasın. Visa ya da Mastercard olsun. Ona çok dikkat edin. Buranın para birimi lari. Şu an 1 Amerikan doları ne kadardı? 2.75 lari civarı bir şey yapıyor. Yani 3 lari bile değil. Ben genelde dolar üstünden hesaplıyorum videolarımda kuru ki daha rahat oluyor hesaplaması. Bu arada videonun başında söylemeyi unuttum. Gürcistan Türk vatandaşlarına vizesiz dostlar. Hatta yeni kimlik kartlarınızdan varsa böyle çipli olandan kimlik kartınızda bile gelip burada gezebiliyorsunuz. Dilerseniz kara sınırından girersiniz. Batum'a gidersiniz öncelikle. Sarp sınır kapısını geçip oradan
seyahatinize başlarsınız. Dilerseniz buraya farklı farklı hava yolları uçuyor. O hava yollarıyla Tiflis'e ya da Gürcistan'ın farklı hava alanlarına da uçan vardır. Kutais'i gördüm çünkü. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani uçakla da gelebilirsiniz yani, kısaca böyle söyleyeyim dostlar. Burası aşağı yukarı 4 milyon nüfuslu bir ülke. Şu an başkent Tiflis'teyiz. Buranın da aşağı yukarı 1 milyon nüfusu var. Dediğim gibi yani komşumuz, benzer kültürlerimiz var. Gelip burada gezebilirsiniz. Çok güzel bir ülke. Sadece Tiflis değil, Gürcistan'ın geneli çok güzel bir ülke. Gelip burada yöresel yemekleri deneyebilirsiniz. Mesela şurada bir menü var. Restoranlar sokağına girdim. Hemen şöyle bir menüye bakalım. Fiyatlar ne kadarmış? Buranın meşhur haçapurisi. Ne diyor? 22 lari diyor. 2.75'e bölerseniz dolar cinsinden fiyatı bulursunuz. Aşağı yukarı 7,5 dolar civarı bir şey yapıyor. İçerisinde farklı peynirler vesaireler olunca fiyat tabii ki de artıyor. Burada klasik bir haçapuri var. Hamur işi, içerisinde peynir oluyor ve üzerine böyle yumurta kırıyorlar. O 21 liraymış. İşte 7,5 dolar civarı bir şey yapıyor o da. Yine farklı haçapuriler var. Onun dışında sulu yemek göstereyim sizlere. Gürcülerin sulu yemekleri de güzel oluyor. Ben bir tanesini denedim. Hatta 2 tanesini denedim. Özür dilerim. İkisi de gayet lezzetliydi. Burada hinkali varmış. Ne diyor? Tanesi diyor 2 lari. Yani yaklaşık 1 dolar. Hinkali de büyük mantı. Şöyle göstereyim. En az 5 tane söyleyebiliyorsunuz. Mesela 5 tane söylemek zorundasınız en az. Ne yapıyor? 10 lira yapıyor. Burada böyle güzel bir domatesli yemek var. Sulu yemek. Fiyatı 38 lira. O da ne kadar yapıyor? 10 küsür dolar yapıyor. Keza burada da güzel bir yemek var. Bu da 41,5 lira. Yine burada domatesli, ondan sonra tavuklu bir tava yemeği var. Sulu yemek nerede? Benim yediğim bir tane Gürcü yemeği vardı. O şahane bir şeydi. Onu bulmaya çalışıyorum da bulamadım. Yani 25 lira, 22,5 lira, 30 lira. Ondan sonra 40 lira. Aşağı yukarı burası tabii bir tık pahalı olabilir. Çünkü restoranların olduğu bir meşhur cadde burası. Şöyle göstermiş olayım. Aşağı yukarı 20-25-30 liraya karnınızı doyurabilirsiniz. Yani o da ne kadar yapıyor? 8-10 dolar arasına karnınızı doyuruyorsunuz. Geleneksel bir yemek yiyebiliyorsunuz ki burası meşhur bir sokak. Burada hep restoran var dostlar. Bir tık daha böyle uygun yere giderseniz 5 dolara 6 dolara da karnınızı doyurabilirsiniz. Yani bu fiyatların hepsine ben dün akşam gelip baktım. Hepsi hemen hemen aynı. O yüzden farklı farklı restoranları o yüzden göstermeyeceğim sizlere. Yani bir tık pahalı yemek yemek istiyorsanız böyle 50 liraya kadar çıkıyor ama ortalaması 25 lira diyebilirim. Hello. Şu duvara baktığımızda politik olarak Gürcistan'ın duruşunu görebiliriz dostlar. NATO'ya girmek istiyor, Avrupa Birliği'ne girmek istiyor ve Ukrayna'nın yanında yer alıyor. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta. Aşağıda da şey yazıyor. Gürcistan'ın %20'si Rusya tarafından işgal edilmiş durumda yazıyor. Güney Osetya'ya bir atıf dostlar. Burada da Gürcistan bayrağını görüyoruz. USA yazmışlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin kısaltılmışı. Burada tekrardan bir Gürcistan bayrağı silsilesi var böyle. Ve tabii Gürcü yazan bir mesaj var. Şöyle gösterebilirim duvarı. Rusya'ya küfür. Asla diyor Sovyet Rusyası'na dönmeyeceğiz. Öyle bir mesaj yazmışlar bir de. Gürcistan Sovyetler Birliği'nden 1991 yılında ayrılıyor dostlar. Bağımsızlığını ilan ediyor. O günden bu yana da Rusya ile arasında problem var. Rusya, Gürcistan'ın içerisindeki farklı etnik kökenlerin kendi özel bölgelerini ilan etmesi tarafında. Mesela Abazya, mesela Güney Ossetya. 2008'de Güney Ossetya'da bazı ayaklanmalar oldu. Ayrılıkçı ayaklanmalar olarak adlandırıyor bunları Gürcistan tarafı. Rusya ile Gürcistan arasında bir savaşa sebep oldu bu ayaklanmalar. Şu an bildiğim kadarıyla mesela ben Gürcistan'a geldim ama ne Güney Ossetya'ya gidebiliyorum ne de Abazya'ya geçebiliyorum. Sanırım Abazya için ayrı bir vizeye ihtiyacım var ama Güney Ossetya için bir vize mi var ya da Rusya vizesiyle mi giriliyor, o konuda bir fikrim yok dostlar. Bilen varsa bizi aydınlatırsa çok sevinirim. O yüzden o duvarda Rusya'ya karşı çok ciddi küfürler vesaireler vardı. Yani sevmiyorlar diyebilirim birbirlerini, bu sebepten dolayı bir çekişme içerisindeler. Fark ettiyseniz buradaki caddeler ve sokaklar da yemyeşil. Binalar birazcık eski ama güzel bir mimari. Ben seviyorum bu mimariyi. Bir tık sadece köhne. Sol tarafımızda bir inşaat var ama yok, inşaat değilmiş.
otoparkmış. Şöyle göstereyim. Madloba. Haçapuri'miz geldi dostlar. Şöyle göstereyim sizlere. Gürcistan'ın en sevilen lezzetlerinden. Tabi bu biraz farklı bir haçapuri. Şöyle yuvarlak şeklinde. Normalde biliyorsunuz bizim pide gibi oluyor. Ortaya yumurta kırıyorlar. Ondan yokmuş burada. Bir tane restorana geldim. Ben sonunda kendime sessiz, sakin, müzik olmayan bir restoran bulabildim. Bangır bangır müzik var her yerde, her yerde. Bir tane haçapuri söyledim kendime. Bunun fiyatı 15 lira. O da ne kadar yapıyor? 5,5 dolar yapıyor dostlar. Yanına da bir de limonata söyledim. Şöyle yarım litre cam şişede bir limonata getirdiler ama armut suyu da olabilir. Üstünde armut resmi var ama abla limonata dedi. Bilmiyorum, tadına bakacağız. Armut suyu. Hiç çatal bıçağı dadanmayacağım. Şöyle farklı peynirlerden yapılan güzel bir hamur işi. 2 peynirden yapılanı var, 4 peynirden yapılanı var. Lezzetli, gayet lezzetli. Gürcistan'ın farklı yerlerinde denedim haçapuri'yi. Hepsi çok lezzetli. Zaten hamur işi çok severim. Gayet güzel yapıyorlar. Çok lezzetli. Tiflis'e hava yoluyla gelecek olanlar için havaalanından buraya en ucuz nasıl gelebilirsiniz onu anlatmak istiyorum. Hiç taksiye vesaireye bir şey yok. Sabah 7'de Tiflis havaalanından 337 numaralı otobüs kalkıyor ve şehrin merkezine geliyor. Banka kartınız ya da kredi kartınıza ödeme yapabiliyorsunuz ama Visa veyahut da Mastercard olması lazım. Ücretinizi ödüyorsunuz, otobüse biniyorsunuz. Sabah 7'de kalkıyor. Havalimanından buraya geliyor. Şehrin merkezine geliyor. Burası neresi? Tiflis'in kalbi. Özgürlük Meydanı dostlar. Hemen karşımızda bir tane devasa bir anıt var. Anıtın en üstünde altın renkli bir heykel var. Şöyle tasvir edebilirim heykeli. Bir tane atlı abimiz var. Elinde mızrak. Mızrağı bir tane ejderhanın ağzına sokmuş. Atıyla da ejderhanın üzerine çıkmış ve kendisini mağlup ediyor. Öyle bir tasvir yapmışlar. Şehrin kalbi burası. Tiflis Özgürlük Meydanı. Aha da hemen buraya otobüste gelebilirsiniz dostlar. Hem otobüslerde hem de metrolarda banka kartınıza ya da kredi kartınıza ödeme yapabilirsiniz. Ama Visa ve Master olmasına dikkat edin. Karşıda Türk bayrağı var. Ne yazıyor? Engelli asansörü Tiflis Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Türk halkı adına Türk orasına bir şey yapıştırmışlar, görmüyorum, bilmem ne ve koordinatörlüğü ajansı başkanlığı tarafından temin edilmiştir diyor. Şöyle engelli asansörü temin etmişler. Sağ olsunlar. Şimdi bir yeraltı tüneline girdim. Burada yaya geçitlerinden ziyade bazı noktalarda yeraltı tünelleri var. Ve yeraltı tünellerinde de böyle dükkanlar var. İnsanlar ekmeğinde. Hem trafik bölünmüyor hem de yayalar için biraz daha rahat bir geçiş. Şimdi nereye doğru çıkacağız? Sağ taraftan çıkacağız. Neydi? Rustavelli Caddesi. Burası oldukça meşhur bir cadde. Old Town'dan gezime başladım. Buraya kadar yürüdüm. Zaten Tiflis'te hiç taksi vesaire kullanmanıza gerek yok. Her yere yürüyerek gidebilirsiniz. Yani toplu taşımada otobüsler var, metrolar var. Dediğim gibi kart kullanarak binebilirsiniz. Bunun dışında taksiler var. İşte Bolt uygulamasını ya da Yandex.Go uygulamasını indirirseniz bu ikisi taksi uygulaması, kullanabilirsiniz bunları. Fiyatları ne kadardır bilmiyorum, ben kullanmadım, hiç indirmedim. Kuvvetle muhtemel Gürcistan hattı isteyecektir sizden, bir numara isteyecektir ki kontak kurabilsin sizinle şoför arkadaşınız. Böyle butik kahveciler var, onu gösterebilirim. Burası oldukça geniş bir cadde. Hem araçlar için geniş bir yol var hem de yayalar için geniş bir yol var. Gürcistan bayrağını da şöyle göstereyim dostlar sizlere. Duvarda gördük ya. Hazır önümüze çıkmışken göstereyim. Burada bir tane alışveriş merkezi var. Sağlı solu dükkanların olduğu meşhur bir cadde burası. İlla ki yolunuz düşecektir diye düşünüyorum. Liberty Square yani Özgürlük Meydanı'nın metro durağı burada. Buradan metroya binebilirsiniz. Oldukça eski bir metro ağı var Tiflis'in ama
sizin ihtiyacınız olan yerlere metro gidecektir diye düşünüyorum. Da şeye kadar gidiyor. Didube otobüs terminaline kadar gidiyor. Zaten fark ettiyseniz bayağı bir kalabalık burası. Okul okumaya geliyorlar buraya. Bir Rusya'ya bir de buraya oldukça fazla okumaya gelen öğrenci var. Tacikistan'dan, Hindistan'dan, Pakistan'dan. Tıp eğitimi alıyorlar genelde. Burası sanırım parlamento. Önünde protestocular var. Neyi protesto ediyorlar bilmiyorum ama bir grup burada yatıyor. Parlamento binasının yakınında bir tane binaya hem Gürcistan bayrağı hem de Avrupa Birliği bayrağı çizmişler. Üzerine de We Are Europe yazmışlar. Biz Avrupa'yız yazmışlar. Haritadan baktım, doğru tahmin. Parlamento binasıymış orası. Yoksa niye protestocu olsun? Gel lan buraya. Gel. Gel gel. Sen ne yapıyorsun? Ha, ne yapıyorsun? Ha, kime çarpıyorsun sen? Ha, kime çarpıyorsun? Kime çarpıyorsun sen? Ha? Şerefsiz az kalsın çarpıyordu var ya. Yaya geçidinden geçiyorum. Bana yeşil yanıyor. Geçiyorum böyle normal yolumdayım. O kadar hızlı geldi ki böyle son saniye bak, son saniye bak. Şöyle sıyırdı ha, böyle sıyırdı da geçti. Sonra ben bağırınca durdu. Şerefsiz dua etsin, yaşlıydı. İti oğluydu. Az kalsın hastanelik yapıyordu var ya. Yani var ya, ruh hastaları buluyor ya hep. Buraya geliyordum. Akşam pazarına geliyordum burada. Antikacılar pazarı var. Buraya yakın bir yerde oldu ya. Az daha çarpıyordu var ya, hastanelik oluyorduk. Bir de gelmiş dikleniyor. Ya onların hakkı kötek de işte. Yabancı ülkedeyiz diye. Burada da böyle bir sürü eski şey satıyorlar, eşya satıyorlar. Güzel antikalar var. Böyle porselen, tabak, çanak bir şeyler var. Durduk yere gerdi beni ya. Kaşıklar ne kadar güzelmiş ya. Kaç yıllık acaba bunlar? Çok merak ediyorum var ya. Kimler kullandı? Nerede kullandılar? Yani nerede yaşıyorlardı daha doğrusu? Nasıl bir aile ortamları vardı? Burada böyle eski madalyalar var. Genelde Sovyet döneminden kalma oluyor. Üstünde yazıyor zaten CCCP diye. Ha, burada şey var galiba. Eski pasaportlar. Kimin pasaportu acaba, baksanıza. Resim de var. Şöyle köstekli saatler acayip hoşuma gidiyor var ya. Klasik tarzda giyiniyor olsam kesin bir köstekli saat takardım. Kesin. Bunlar mızıkalar. Harmonika. Burada pipolar var. Gandalf'ın piposundan var mı acaba uzun pipo? Burada maşrapalar var. Ne kadar güzel desen ya. Bayağı güzel bir desen. Çekmeyeyim de düşermişler bir de. Şeyin fiyatını soracağım ya. Kamar acaba? Bu pasport? Это antik pasport. Antik pasport. Antik pasport. Georgia? Georgia. Georgia. Bibliotek. Eh, 5 lari. 5 lari. 5 lari. Aa, okay. Okay? One moment. 5 lariymiş bu.
Vallahi bu kimin bilmiyorum ama şöyle bir bakacağım ya. Burada farklı evraklar var. Это орден паспорт. Орден. Order passport. Орден паспорт. Ha, bu başka pasaportlar ama bunlar tek belge ya. 45.80'miş, bu Sovyet döneminden kalma. Şunu bir alayım ben. Это very. Dayı, ha şu dursun dayı. Aa, bu çok ilginç bak. Gandalf'ın piposundan hallice. Burada da bıçak ve kabzası var. Tamam, şunu alayım ben. Bunu alayım dayı. Aa, bu ne kadar güzelmiş ya. Ay bak, baktıkça güzel şeyler görüyoruz. Да. Çok Это iyiymiş дорого ha. стоит. 120 лари пара. Да. По 60 лари, пожалуйста. Çok sağ ol. Madloba. Türkçe biliyor musun? Ha, no, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş. Burada ne yazıyor amca, okur musun bana? Adı neymiş bu abinin? Old, very old. Very old. Very, Çok very eskiymiş. old. Ha. No Sovietski. Short. Before Soviet. Ha, Ha, ha. Sovyetlerden de önceymiş. No. Adı neymiş bu amcanın? İsmi? Name? Это был доцент. Doçent. Доцент. Ha. Доцент. Доцент и это. Aha, yazar. Ha, Tamam, yazarmış abi. Как это წერალი, წერალი. წერალი, вот. Ha, yazar. Kitap yazıyor. Ha. Madlova amca. Madlova. Anladım. Bir tane hatıra kalsın ya. Eski tarzda bir pasaport dedi ama bence pasaport değildir de başka bir belgedir gibime geliyor. Bilmiyorum, ya da o dönemde şöyle mi oluyor acaba? Böyle tek bir belge veriyorlar. Hani atıyorum bir kere yurt dışına çıkıyor ve geri geliyor. Onun için tek bir belge veriyorlar. Farklı bir seyahat yapacaksa başka bir böyle belge hazırlıyor olabilirler. Bak, öyle bir şey olabilir. Burası Dry Bridge olarak geçiyor. Yani Türkçe'ye çevirecek olursam dry kuru demek, bridge köprü demek. Burada öğlen başlıyor sanırım bu pazar, akşama kadar kurulu kalıyor. Böyle chopstickler falan da var bak, ha değişikmiş bu. Gerçi bu saç şeyi de olabilir. Kadınlar böyle, odur büyük ihtimalle, saçını böyle bağlayıp araya çubuk koyuyorlar ya. Genelde Çinli kadınların yaptığı bir şey, Asyalı kadınların yaptığı bir şey, onların kültürü. Bak, eski şeyler var, görüyor musunuz? Kasklar var. Burada da eski belgeler var. It's a Germany letters from the Second World War. From Second World. Yes. Why? Look. Oh, really? Wow. İkinci Dünya Savaşı'ndan mektuplar. Bir tanesini açalım. Ha, şöyle bir kartpostal. Stamps. Aa, evet. Bak, arkasında şey var, mühür var. Ve kartpostalın arkasına birkaç not yazmış. From Soviet soldier. No, German. German Alemania, soldier. yes. For Nazi, Hitler, Heil Hitler, Heil Stalin. Heil Hitler, Heil Hitler. İlginç, mesela bak şöyle bir yer. Arkada Deutsche Reich yazıyor. Yerin ismi Saar'mış. İkinci Dünya Savaşı'nda Alman askerlerinin yazdığı mektuplar. Şöyle bir tane var mesela. Bu da Frankfurt mührü var üstünde. How much? 5 lari. 5 lari, 5. Türkçe biliyor musun abi? Please welcome. Burada herkes Türkçe danışıyor ya. Çıt çıt, az az. Here, посмотрите, там что. Bu da 5 lira ya. Bir tane alsak mı hatıra kalır. 5 lira uygun fiyat arkadaşlar. O kadar pahalı değil. Yani bir hatıra alırsınız, kalır, güzel olur. Neyse, bir tane seçeyim hadi. Mektup şu şekilde. Altında da imza var. Arkasında da bir şeyler yazıyor. Bazılarında fotoğraf da var. Şöyle fotoğraflar da var. Şu şapkalar çok güzel ama pahalıdır bunlar ya. Çok pahalıdır hem de. Abi rahatsız olma, narahat olma. Türkçe danışır mısın Türkiye? Sovyet Union, natural, видишь? Natural. Neymiş? Sovyetski Союз, Ha, Sovyet Sovyetski şey. Union, Kalın bayağı. Sovyet Union, natural. Kaç lari? Ha, How lari? 60'lar. 60 lari. 60'lar, original Sovyet Union, Original. natural, видишь? Ha. Это антиквар. Bir deneyebilir miyim? Ha,
Bir denesem Вот olur mu? это тоже. Ay o bot çok gelir ya. Bu, ha. He bu da. Original Sovyet Union. Hepsi orijinal. Ha, Bu armayı bilmiyorum. ha. He. Bayağı kalın yalnız ha. Şey tutar. Ama Kışın sağlam sıcak tutar. 60 diyor ha? 60 ha. 60. Burada Sovyet arması var. Sovyet Union. Burada 2 tane Oo. farklı renk var. Yüzler. 100 lari. Yüzler. Onlar biraz daha farklı. Şöyle göstereyim. Bu eta 35. Bu 35 lari. Officer, soldat. Hmm. Смотри, это original Sovyet Açma Union. açma abi açma. He, hepsi orijinal dostlar. Ne, original. Bu da mı orijinal? Bu 35. 35 lari. İlginçmiş o ya. Asıl onu almak lazım da. Onu ülkeden çıkarabilir miyiz bilmiyorum. Bak bu da ilginçmiş mesela. Bu kırıklar. 40 lari. Sağ ol amca. Madloba. Burada sapanlar da var. İlginç şeyler var ya. Güzel bir pazar mesela. Burayı gelip gezebilirsiniz. Nehrin karşı tarafına geçeceğim şimdi. Tiflis'e hiç yakıştıramadığım bir yapı bu. Ama oldukça meşhur. Bakmayın şu an boş olduğunu. Akşam burası ana baba günü olacaktır. Bu köprünün ismi Barış Köprüsü. Tiflis'te Always Bridge diyorlarmış buna. Bunun sebebi de kadın pedine benzediği için. Bir tane kadın pedi markası varmış. İsmi Always'miş de oradan atıf yapıyorlar. Yani bence bu yapı çok çirkin duruyor. Böyle güzelim bir şehrin ortasında her yer taş yapı. Şahane taş mimariler var. Şöyle bir yapı gerçekten olmamış yani. Kim yaptıysa teessüflerimi bildiriyorum. Buradan da kendisine bir not iletmiş olayım ben. Bir turist olarak, dışarıdan bir gözlemci olarak. Yani buraya bizim 100 yılımıza yakışır. Gerçi çok yakışan bir 100 yıl bu olmadı. Çok çirkin bir 100 yılda yaşıyoruz orası. Neyse oraya hiç girmeyeceğim o topa da. Yani en azından bu devrin bir taş köprüsü yapılırdı ya. 21. yüzyıl usulü bir taş köprü yapılırdı yani. Bu yanda da gazinolar var. Yani kumarhaneler var. Seviyorlar burada da, çok seviyorlar. Abi bak sallı. Bak şöyle giyinen 2-3 kişi gördüm. İnsanları elini uzatıyor, tamam mı? Bana da uzattı bir kere. Elini sıkıyorsun. Hemen çeviriyor, el falına bakmaya çalışıyor. Yeni moda bu da herhalde. Varsa bunu Türkiye'de yapacak olan kıyafeti gördünüz. Kafayı kazıtıyorsunuz abi. Yapıyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim gazinoyu. Burada seviliyor ya. Özellikle Batum'da. Havada kararmak üzere. İnşallah gün batmadan yetişebiliriz kaleye, Narikala'ya. Manzarayı size aydınlıkken göstermek istiyorum. Burada bot turu yapıyorlar. Şöyle göstereyim. Kura Nehri. Kura Nehri'nin üzerine kurulmuş bir şehir. Tiflis. Şimdi kendimi bir kaleye atabilsem hikayesini anlatacağım şehrin de. Yetişmeye çalışıyorum oraya. Dünyanın her yerinden turist var abi. Hint de görürsün, Çinli de görürsün. Asya'nın başka ülkelerinden gelenler de var. Ondan sonracığıma Araplar var. Türkler var. İran'dan çok fazla turist gördüm. Azerbaycan'dan gelenler var. Avrupa'dan da gelen çok var bu arada. Onlar şeye geliyor genelde. Burada çok vakit geçirmiyorlar. Dağa kaçıyorlarmış. Dün birkaç kişiyle sohbet etme şansı buldum da. Burada böyle bir gün kalıp dağa kaçacaklarmış hemen. Buraya geleceklerin kafasında canlanan bir diğer soru da nerede kalabiliriz? Genellikle insanlar Old Town'un çevresinde kalıyorlar. Çünkü gezilip görülecek yerler hep o tarafta. Ama onun dışında Özgürlük Meydanı'nın olduğu tarafta da oteller var. Orada ama çok kalan eden duymadım şimdiye kadar. Ya da nehrin diğer tarafında kalanlar oluyor. Ama genelde dediğim gibi Old Town'un çevresinde. Peki nasıl bulabilirsiniz konaklayacağınız yerleri? Booking.com'a giriyorsunuz. Geleceğiniz tarihler hangileriyse onları yazın. Daha sonrasında kaç kişi geleceksiniz ona göre kişi sayısını seçiyorsunuz. Konaklama seçenekleri karşınıza çıkıyor. Benim gibi
sırt çantalı gezen kardeşlerim paylaşımlı odalarda kalacaktır. Yani hostellerde kalacaktır büyük ihtimalle. Hosteller 4-5 dolardan başlıyor. Paylaşımlı oda 10-12 dolara kadar çıkıyor fiyatları. Ama ortalaması böyle 6 dolar, 7 dolar, 8 dolar diyebilirim. Otellere baktığımda da böyle bir tık ucuz oteller 15 dolar civarı. Ortalama 20 dolar diyebilirim otel içinde. Tabii ki bütçeniz varsa daha pahalıya da oteller var. Ama tek başınıza kalmak istediğiniz diyelim 20 dolara da çok rahat konaklayacak bir yer buluyorsunuz. Tek başınıza kalabileceğiniz bir oda. 5-6 dolara da paylaşımlı odada kalabiliyorsunuz. Yani aşırı pahalı değil bu konuda da. Şöyle teleferiğe geldim. Yukarıya teleferikle çıkacağız dostlar. Şu tarafta değil de buranın arkasında kalıyor. Come on, Joba. Can I get one way tickets, please? One person, yeah. 445. Aloha. Şöyle bir tane kart aldım şimdi. Bununla geçeceğiz. Kart ücreti artı tek yön ücreti ödedim. Şöyle basalım. Tamam. Eğer gidiş dönüş almak isterseniz 7 lira yapıyor. Sadece tek yön almak isterseniz 4,5 lira yapıyor. O da kart ücreti dahil. Teleferikle Solokaki Tepesi'ne çıktık dostlar. Şu an karşımızda Kartlis Deda var. Yani Mother of Georgia. Gürcistan'ın anası olarak çevirebilirim Türkçe'ye. Kendisi devasa bir kadın heykeli. Yaklaştığımız zaman yüzünü pek göremiyoruz ama şehrin farklı noktalarından Kartlis Deda çok güzel bir şekilde gözüküyor. Güzel bir heykel. Heykelin bir elinde kılıç var. Şu an sağ elindeki kılıcı görüyorsunuz. Diğer elinde de bir çanak var. Hemen şöyle göstereyim. O da bir şarap çanağı. Yani şunu temsil ediyor. Gürcülerin iki karakteristik özelliği. Şarap çanağı misafirperverliği, kılıç da özgürlüklerini temsil ediyor. Yani Gürcüler hem özgürlüklerine düşkünler hem de misafirperver bir millet. Bunu temsil eden bir heykel. Kendisi direkt Tiflis'e bakıyor. Yüzü Tiflis'e dönük. Şöyle göstereyim manzarayı. Buradan çok net gözükmüyor. Birazdan daha güzel bir noktaya gideceğimizi ümit ediyorum. Kartlis Deda'nın sırtını döndüğü taraf ise botanik bahçesi. Şöyle göstereyim sizlere. Girişi ne tarafta bilmiyorum. Biletle giriliyor. Onu biliyorum sadece. Benim çok vaktim olmadığı için burayı es geçtim. Ama vaktiniz varsa mutlaka buraya bir gün ayırın derim. Yani şuradan bile manzara şahane gözüküyor. Farklı türde ağaçlar var. Şu an sonbaharın etkisiyle renkleri acayip güzel gözüküyor. Yani farklı renkler araya böyle serpilmiş durumda. Hoş bir görüntü. İnsanlar buraya manzara izlemeye geliyorlar. Önerim gün batımına doğru gelin. Daha çok keyif alırsınız manzaradan. Çünkü güneş direkt şehre vuruyor. Şimdi manzara izlemeye gidiyoruz. Şu abilerimize de çok fazla prim vermeyin. Yani bu hayvanlar üstünden bayağı para kazanıyorlar. En ufak böyle uzaktan fotoğrafını çekseniz bile gelip sizden bir şekilde para koparıyor. Kumda Türk kahvesi yapıyorlar. Sıcak şarap veriyorlarmış. Bir de bira satıyorlarmış. Burada böyle kafelerin olduğu kısım. Birkaç bir şey alıp içebilirsiniz. Atıştırmalık şeyler satıyorlar. Turistlerin olduğu her yerde hediyelik eşya satarlar. Burada da var. Buranın manzarası da güzel. İleride kalenin olduğu kısımda daha iyi izleniyor manzara. Oraya doğru yürüyorum ben şimdi ama buradan da göstereyim. Şehir hemen ayaklarımızın altında. Şurada bir katedral görüyorsunuz dostlar. Yaklaşık 100 metre uzunluğundaymış o katedral. Oraya kadar yürümedim. O Sameba Katedrali. Sameba Katedrali de Gürcistan'daki en büyük Ortodoks kilisesiymiş. Sonra Çugureti diye bir tane semt var. Şuralarda bir yerde kalıyor sanırım, haritadan yanlış konumlandırmıyorsam. Orada da çok güzel kafe ve restoranların olduğunu söylüyorlar. Oraya da gitmedim. Siz gelirseniz Çugureti'ye mutlaka uğrayın ve Samebe Katedrali'ne gidebilirsiniz. Ben Tiflis'in belli başlı yerlerini gezdim bu arada.
Yani sadece ne tarafta dolaştım bak hemen göstereyim sizlere. Old Town hemen altımızda kalıyor. Burayı gezdik. Köprüdeydik. Ondan sonra şuralara bir yere gittim. Orada işte o antik pazar vardı. Arabanın bana çarpmak üzere olduğu o yer. Ondan sonra şurada bir yerde şey var. Liberty Square. Neydi? Özgürlük Meydanı. Rusavetti. Neydi? Rusavetti miydi o caddenin adı? Rustavelli miydi? Öyle bir şeydi. O cadde var. Yani şu kısımda dolaştım ben. Hemen Kura Nehri'ni görüyoruz burada. Keza burada da bir kilise var. Orayı da ziyaret edebilirsiniz. Yani burada çok fazla kilise var, sinagog var, katedral var. Bayağı bir dini yapı, tarihi yapı bulunuyor şeyde, Tiflis'te. Gezmesi çok güzel, keyifli bir şehir. Ben seviyorum Tiflis'i. Şimdi bir tane manzara noktası biliyorum. Yukarı çıkarken şeyi fark ettim. Tadilat yapıyorlar burada. Bakalım o manzara noktası açık mı? National Botanical Garden of Georgia diyor. Botanik bahçesine buradan iniş vardır diye düşünüyorum. Bakayım. Aynen merdiven var. İniyordur bence. Hayda kapalı. Kapatmışlar ya. Tüh. Demek ki kaleye çıkamıyoruz. Maalesef. Neyse buradan izleriz biz de manzarayı. Üzdü. Çünkü kalenin suruna çıktığınız bir alan var. Orası hem fotoğraflık hem şehirdeki her noktayı çok net görebiliyorsunuz. Önünüzde hiçbir şey yok. Türkiye. Merhaba Türkiye. Madova. Ni hao, China. Korea. Video. Abi her ülkenin milli marşını biliyordur bak. Adım gibi eminim. Hiç beklemiyordum. İstiklal Marşı'nı akordiyonla çaldı ya. Hiç beklemiyordum. Vallahi beklemiyordum. Neyse şuradan izleyelim biz manzaramızı. Tiflis'in kuruluş hikayesiyle ilgili bir anekdota denk geldim. Efsane odur ki M.Ö. 5. yüzyılda buralar ormanlık bir alanmış. Günlerden bir gün Kral Gorgasali burada bir ava çıkmış. Bir sülünün peşine düşmüş. Bu sülünün peşinden kendi atmacasını salmış. Beklemiş. Bu atmaca ortada yok. Sülün de ortada yok. Merak etmiş. İkisinin peşine düşmüş. Bulmaya çalışmış askerleriyle. Daha sonrasında böyle sulak bir alana gelmişler. Bir bakmışlar hem atmaca hem de sülün suyun içerisinde. O sulak alanın içerisinde. O su da sanırım biraz böyle ılıkmış. Efsane odur ki Tiflis ismi buradan geliyormuş. Çünkü Gürcüce'de Tiflis Tbilisi olarak okunuyor. Tibili de ılık demekmiş. Yani o ılık sudan kaynaklı olarak Tbilisi denmiş buraya. Ve kral buraya bir şehir kurulmasını buyurmuş. Şehrin adı da Tbilisi olmuş. Efsane böyleymiş. Yani anekdot bu şekilde dostlar. Ben seviyorum böyle hikayeleri. Doğru olsun olmasın hiç fark etmez. Böyle bir hikayesinin olması bir yerin, bir bölgenin insanı cezbediyor. En azından beni cezbediyor. Bu arada şu balon doğru tahmin etmişim. İnsanlar içerisinde biniyor. Ücret karşılığında belli bir metreye kadar çıkıyor. Manzarayı izliyorlar. Daha sonrasında geri iniyor. Hiç beklemediğiniz yerlerden böyle kafe, restoranlar çıkıyor. Kuzum sen niye öyle daldın ya? He? Neye daldın öyle? Neye bakıyorsun? Hı? Eşek. He? Eşek. Hemen sürtün, hemen sürtün. Seni var ya, seni yerim. Gözlerin ne güzel lan senin öyle. Bak bakayım kameraya. Adın ne? Mahmut. Köhne ama güzel evler var. Old Town'un içerisinde gezmek çok keyifli. Dediğim gibi kaybolun burada. Gezin, dolaşın. Hiç adres bakmayın yani. Haritadan bakmayın konumunuza. Kafanıza göre takılın böyle bir yarım saat dolaşın. İnanılmaz şeylere rastlayacaksınız. Ne diyor? Buradan diyor kripto alın. Litecoin, Bitcoin, Tether.
Burada böyle bir tane bilgisayar var. Buradan kripto alabiliyormuşuz sözde. Bilmiyorum şu an. Currency diyor. USD diyor. Göstermiyor bir şey. Ana ekrana dönelim. Bank, finans bir şeyler diyor. Banka diyor. Kripto. Tamam. Buradan sanırım Kriptel'den Buy Crypto diyor. Tamam. Buradan alabiliyorsunuz kripto. Ama şu an çalışmıyor sanırım bu. Unavailable diyor. İlginç. Yukarıdan baktığımızda köprünün üzerinde yürüyorum şimdi. Hemen sol tarafımızda Barış Köprüsü kalıyor. Işıklar yanınca ayrı bir güzel oluyor şehir. Hemen burada Kartlisdeda. Burası Narikala, yani kale kısmı. Şuralardan bir yerden gösterdim ben size manzarayı. Bak el falına bakıyor. Görüyor musunuz? Hep aynı taktik ha. Hep aynı taktik dayı. Güzel. Devam. Gördü hemen no diyor. 4-5 kişi gördüm böyle. Bana da yapmaya çalıştılar. Hep aynı taktik var ya. Çekik gözlüyor, bir de kıyafeti giymiş. Herkes üstad zannediyor. Herkes yolunda be. Vallahi herkes ekmeğinde bu dünyada. Köprünün yanındaki tarihi kilisenin olduğu kısma geldim şimdi. Aha da burada bir kralın heykeli var. Artık hava karardı diyebiliriz. Günün son ışıklarını görüyoruz karşıda. Burada bir Hint grubu var. Rehber eşliğinde yollarına devam ediyorlar. Çok fazla tur gördüm burada ama harbiden tur alınacak bir yer değil ya. Yani kendi başınıza birazcık araştırma yaparsanız gittiğiniz yerlerin nasıl bir yer olduğunu, tarihini, ne zaman yapıldığını, hikayesini öğrenebilirsiniz. Kendiniz gezersiniz yani, tura para vermenize gerçekten gerek yok. Hemen karşımızda Eskişehir kaldı, Old Town. Şöyle göstereyim sizlere. Işıkları yanınca ayrı bir güzel oluyor şehir. Ve tabi günün son ışıkları da karşıda yansıyınca harbiden daha güzel oluyormuş buradan. Yani diyelim ki düşük bir bütçeniz var. Gerçekten böyle ucu ucuna para biriktirdiniz. Çok böyle bir bütçeniz yok ama bir yerlere gidip görmek istiyorsunuz. Tiflis'e gelebilirsiniz mesela. Buraya ucuza uçak bulabilirsiniz. Kara sınırından girebilirsiniz. Gelip gezebileceğiniz bir yer düşük bütçeyle. İşte 4-5 dolardan konaklama başlıyor. Gelip illa böyle Old Town'daki restoranda yemek yemene gerek yok. Biraz arka mahallelere gittiğinde daha ucuza restoranlar bulabiliyorsunuz. Yerel halkın gittiği, turistlerin gitmediği restoranlar bulabiliyorsunuz. Daha uyguna gezersiniz. Yani sırt çantalı gezgin tayfasının gelip rahatlıkla gezebileceği bir şehir. Bir sürü yerde tarihi yapı var. İnsanları sıcakkanlı. Türkçe de biliyorlar Azerbaycan Türklerinden dolayı. Yani rahatlıkla burada düşük bütçeyle gezebilirsiniz. Aynı zamanda kültürü de güzel. Hikayesi var, tarihi var. Yani öğrenerek de gezersiniz burada. Bunun yanı sıra bütçeniz var. Harbiden güzel gezeyim istiyorsunuz. Yine Tiflis o açıdan güzel. Yani şöyle, nasıl diyeyim, ille böyle ucuz restoranlara gidip yemek yemenize gerek yok. Çok güzel, kaliteli restoranlar var. Ne bileyim, kafeler, barlar vesaireler var. İşte kumarhaneler var. Gece kulüpleri vardır. Ben gitmedim, o yüzden bilmiyorum. Bir şey söylemem yanlış olur o konuda. Yani Tiflis'e gelip yine güzel bir 2 günlük tatil yapabilirsiniz burada. İlle düşük bütçeli olmanıza gerek yok. O açıdan her iki şeyi de karşılayacak bir şehir. Biraz uzun gezmek istediğiniz diyelim. Bence bir Gürcistan turu planlamanızı öneririm. Yani sadece Tiflis değil, burada 2-3 gün gezdin diyelim. Tatilini yaptın, güzel eğlendin. Bunun yanı sıra Kazbeyin'e gidebilirsin. İşte Mestia tarafına gidebilirsin. Batum'u görmek istiyorsan oraya, işte Kutaisi'ye vesaireye. Yani burada bir tur düzenleyebilirsin. Burada zaten gezmeye başladığından tur şirketleri anında şöyle şeyler verecek sana. Bir plan program çıkarmaya çalışacak. Mesela bakalım. Hemen şöyle bakıyoruz. Işık da yok ki ya. Şöyle ışığa doğru gideyim. Merhaba. Nasılsın abi? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Video çekiyorum. Eyvallah, sağ olasın. Şurada ışığa doğru gidelim de. Mesela bu turlar bir tık pahalıdır bence. Yani bunları kendiniz yapsanız daha uyguna denk getirirsiniz. Ama ve lakin uğraşmak istemiyorsanız böyle turlar da var. Mesela Kazbey turu 70 liraymış. Hemen 3'e bölsek 20 küsür dolar diyelim. Burada kanyona götürüyor 30 küsür dolar.
Ondan sonra şarap turu var. O da 20 küsür dolar. Yani burada turda satın alabilirsiniz. Çok ışık olmadığı için gösteremedim de. Maksat fiyatlardan bahsetmek. Abi çok memnun oldum Merhaba, sizi tanıdığıma. İyi valla, sizler nasılsınız? teşekkür ederim, Burada sağ ol. denk geldik valla. Evet. Video çekerken sen Aynen, arkadan bağırdın. Ben seslendim sana. Sevdiğiniz bir şehir abi. Biz yani Çok güzel. gezdik bayağı ülke. Yani çoğu şehirden güzel ve canlı, hayat dolu bir yer değil mi? Evet, çok güzel, çok canlı. Harika. Şehir çok canlı. Kaç gün önerirsiniz mesela Tiflis 3 için? gün yeterli. 3 gün yeterli. İkinci günde biter, 3'te rahatlarsınız. 3 bizde yeterli değil mi? Bence de 3 gün yeter. En çok neyi sevdiniz abi burada? Yemekleri güzel. En çok hangi yemeği sevdin abla mesela? Hinkal güzeldi. İnkali güzel. Kaçapuri güzeldi. Evet. Bir de sokaklar çok güvenli. 7-24 sokakta çok güvenli yani. Hani o yüzden herkes rahatlıkla gelip kalabilir. İnsanları nasıl peki, Gürcülerin yaklaşımı? Güzel. Gayet yardımsever. Yardımseverler. Anlaşamasam bile bir şekilde anlaşmaya çalışıyorlar. Türkçe biliyorlar aslında, Azerbaycan Az çok bilenler Türkçesinden var, kaynaklı. Evet var. Ve lezzetli yemekleri. Yemeklerin çoğu lezzetli. Sadece Tiflis'i mi gezdiniz? Evet, bu bir sadece için gelmiştik. Bir hafta sonu için uygun aslında Aynen, değil mi çok uygun, burada? çok uygun. gün yeterli. 3 günde olabilir ama Uçak- 2 gün yeterli. Uçaklar da uygun Evet, sanırım buraya. Fiyat da uygun. Hem İzmir'den biz geldik mesela. Direkt uçuşlarımız bence çok iyi. Son olarak buraya gelecekleri bir tavsiye vermek ister misiniz? Güvenle girebilirler. Ağız tatlarından hiçbir ödün vermeden çok rahatlıkla karınlarını doyurabilirler. Sizce pahalı mı burası? Normal. Çok ucuz değil. Pahalı da değil. Normal. Ortalama. Yani ortalama bir yer. evet. Benim de gördüğüm aslında çok ucuz noktaları var ama o biraz daha böyle uygun bütçeyle gezenler Evet. için. Ama ortalama bir bütçeyle çok rahatlıkla Aynen, gezilir aynen, burası. Doğru söylüyorsun, doğru. Bir dahaki sefere Kazbey tarafını da öneririm bu arada. Evet, biz çok onu güzel o taraf. araştırmıştık. Bir sonraki de o tarafa geleceğiz. Biraz da kışın gelmek daha güzel galiba orada. Evet, kış turizmi var burada. Evet. Kış turizmi seviyorsanız ve özellikle şarap seviyorsanız Gürcistan şarapları Burada çok meşhur. evet, 8.000 Şarap yıllık bağları, üzüm şeyleri bağları. var. Fabrikalar var. Böyle deneme yapabildiğin, satın alabildiğin yerler de var. Çok güzel yani. Güzel. Çok memnun oldum vallahi Teşekkür sizleri tanıma. ederiz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol, iyi günler. İyi günler. Bizim cevizli sucuk var ya. Ona benzer bir şey satıyorlar ama farklı farklı renklerde. İçerisinde ceviz mi var, farklı bir şey mi var? Bir türlü kestiremedim. Böyle mayhoş bir şeye benziyor dışarıdan bakıldığında. Nedense o tatlımsı tadı düşünmüyorum. Daha çok mayhoş bir tat geliyor aklıma. Bunun dışında böyle meyve tabakları var. Tek meyveden oluşan ya da karma meyvelerden oluşan tabaklar var. Şöyle tezgahı göstereyim sizlere. Bak şu ekşi, onu biliyorum. Azerbaycan'da yemiştim sanırım bundan. Yanlış hatırlamıyorsam orada yemiştim. Burada çok güzel halılar var. Desenleri bayağı güzel. Özellikle şunun. Bayağı güzel desenleri var. Güney Amerika'yı anımsattı bana. Aha. Ne diyor? Georgian, Kafkasyan Carpet diyor. Gürcistan ve Kafkas halıları. İçeride bir sürü halı var. Kameramın şarjı bitti, o yüzden telefonla devam ediyorum dostlar. Bilmiyorum ses nasıl. Görüntüden eminim, görüntü güzel ama ses çok iyi olmayabilir. Mikrofon için para biriktiriyorum. Umarım ki en yakın zamanda mikrofona da kavuşacağım. Şöyle restoranların olduğu kısma doğru geldim şimdi. Hinkali yemek istiyorum. Mantı yiyelim, videoyu öyle bitirelim. Buralar canlı. Canlı müzik de var burada. Teyze, köpekleri rahat bırak. Güzel bir restorana gittim dostlar. Mantımı yedim. Orada çok fazla müzik vardı. Büyük ihtimalle telif yemişimdir diye bir kere daha. Hello. Oo, kaç kişisiniz lan içeride? Hello, how are you guys? Aa, müziği açma, müziği kapat. From Georgia? Good, good. Azerbaycanlıyız. Azerbaycanlı mısın? Kardeş. Türkiye'den ben de. Aynen, Türk'üm. Gezmeye mi geldiniz? Evet. Beğendiniz mi buraları? Evet. O, ben de çok beğendim ya. Arabada kiralamışsınız. Hadi. Kendimizi. Ha, sizin araçla mı geldiniz? Ha, açık deme sınır kapısı. Geçebiliyorsunuz Azerbaycan'dan buraya. Bura bizim kendi vatanımız. Gürcü Azerisi. Ha, Gürcü Azerisi. Ya, öyle desene, ben Azerbaycan'dan geldiniz zannettim ya. Hadi dikkat edin kendinize, görüşürüz. Eyvallah. Burak Durgun. Azerbaycan'dan da videolar var, bakarsınız. Aynen, YouTube kanalı. Paylaşırsanız. Paylaşırım. Tamam. Dikkat edin kendinize, görüşürüz. Eyvallah.
restorandan çıktım dostlar. Orada çok fazla müzik vardı. Orada bir kayıt yaptım ama büyük ihtimalle telif yerim ondan. Şimdi tekrardan anlatmak istiyorum. Abi mantı nasıl yeniyor biliyor musunuz? Genelde restoranlar en az 5 tane mantı söylemenizi istiyorlar. Yani o şekilde porsiyonu oluşturuyorlar. Tanesi 2 lari mantının. Ben 5 tane söyledim, 10 lira ödedim. Tabi bazı restoranlarda daha uyguna bulabiliyorsunuz. 1,5 liraya falan mantının tanesini bulabiliyorsunuz. Her neyse. Şimdi Gürcü mantısı büyük oluyor. Ucunda böyle sapı var, tamam mı? Sert bir sap o. O kısım yenmiyor. Oradan tutuyorsunuz böyle elle. Ters çeviriyorsunuz, bir ısırık alıyorsunuz. Isırık aldıktan sonra tabi bu arada neli söyleyeceğinize de karar vermeniz lazım. Ben dana etli söyledim. Peynirli var, mantarlı var. Bir de sanırım domuz etli var. Ben dana etli söyledim kendime. Böyle ısırıyorsunuz. Daha sonrasında o eti görüyorsunuz içeride ama ters çevirmeyin, böyle tutun. O eti görüyorsunuz, tamam mı? Orada su da var aslında. Onu çok göremiyorsunuz. Biraz yiyince suyu akmaya başlıyor. Onu akıtmayın. İçin. Suyu çek böyle yapa yapa çekiyorsunuz suyu, tamam mı? Daha sonrasında suyunu için, hatta böyle biraz çekin biraz ısırın, biraz çekin biraz ısırın, sulu sulu gelsin ağzınıza o et ve mantı hamur. Bu şekilde yiyorsunuz. En sonunda sap kısmını bırakıyorsunuz. Yani buraya gelenler genelde böyle ortadan çatalla falan bölüyor turistler. Aslında öyle yenmiyor mantı. Çok lezzetli, gerçekten lezzetli yapıyorlar. Ben seviyorum hinkaliyi. Dediğim gibi tanesini 1,5 liraya da bulabilirsiniz. 1,75'e de var, 2 liraya da var. Restoranın kalitesine göre değişiyor. Ama buraya geldiğinizde mutlaka ve mutlaka denemeniz gereken bir Gürcü lezzeti. Ben seviyorum. Orta Asya'da da bulursunuz, Rusya'da da bulursunuz. Yani bu coğrafyalarda bulursunuz rahatlıkla. Belki Türkiye'de Gürcü restoranı vardır, bilmiyorum yani, İzmir'de ben hiç denk gelmedim. İstanbul'da mutlaka vardır. Orada bile bulursunuz. Mutlaka deneyin, seversiniz diye düşünüyorum. Gayet lezzetliydi, güzeldi. Burada bazı restoranlar şey alıyor, hizmet ücreti alıyor. Mesela benim gittiğim restoran almadı. Dilerseniz bahşiş bırakabilirsiniz garsonlar için. Böyleydi dostlar. Hinkali'yi de anlatmış olayım sizlere. Nasıl yendiğini de bahsedeyim. Çünkü genelde turistler bilmedikleri için yanlış yiyorlar. Gürcüler kafayı yiyor böyle. Çocuk bana söyledi nasıl yeneceğini biliyor musun diye. Ben de anlattım ona, böyle ters çevireceksin, ısıracaksın, suyunu içeceksin falan diye. Çocuk böyle yaptı, oh be dedi. Sonunda biri biliyor yani. Böyleydi dostlar. Elimden geldiğince Tiflis'i gezip göstermek istedim sizlere. Şöyle kameramı biraz şarj ettim çünkü bunda daha iyi anlatırım diye düşündüm. Son kez şöyle Old Town'un meydanını göstermek istiyorum sizlere. Telefonla çektiğim kısımlar nasıl? Bir yazarsanız çok sevinirim. Ben mikrofon için dediğim gibi para biriktiriyorum. Bir aksilik olmazsa yakın zamanda mikrofon alacağım. O zaman telefonla daha çok içerik üretebilirim. Çünkü akşamları görüntü kalitesi çok daha iyi telefonun. Ama bir yazın bakalım mikrofonsuz nasıl geliyor ses. Onu da bir görmüş olalım. Burada abilerimiz müzik yapıyor. Tiflis'e de veda ediyoruz. Aynı zamanda Kafkaslara da veda ediyoruz. Aslında Kuzey Kafkasya serisinin son videosu diyebilirim Tiflis için. Çünkü İzmir'e döneceğim. Birkaç işim var, onları halletmem lazım. Daha sonrasında yeni bir rota planlayacağım ve seyahatime devam edeceğim. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın diyorum. Umarım keyifli bir seyahat olmuştur sizler için de, seri olmuştur. Videolarımı beğenirseniz, yorum atarsanız ve özellikle abone olursanız çok sevinirim. Çünkü izleyenlerin çok büyük kısmı abone olmadan izliyorlar. Bana büyük destek olmuş olursunuz. Hızlı bir şekilde 200.000 barajını geçmek istiyorum. Daha sonrasında 300.000, 400.000, 500.000, İnşallah milyona kadar gideriz. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Adios amigos diyorum. Ciao ciao. Bak Bolt taksi bu.